Merhabalar tüm izleyicilerimize. Benim ismim Nurian Ohri. 1980 doğumluyum. Aslen Arnavut'um, yani Arnavutluk doğumluyum. Ama 95 yılından itibaren Türkiye'de yaşıyorum. Liseden itibaren İstanbul'da bitirdim. Ardından da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Aynı fakültede genel cerrahi uzmanı oldum. Ve ardından gene aynı fakültede, yani Ankara Üniversitesi'nde cerrahi onkoloji uzmanı oldum. Şu andan itibaren daha çok cerrahi onkoloji alanıyla ilgileniyorum. Evet, cerrahi onkoloji deyince biz daha çok yani genel cerrahinin aynı organlarının, yani ona ait organlarının kanser cerrahisiyle ilgileniyoruz. Bunların içerisinde tiroid giriyor, meme giriyor, karaciğer, pankreas, dalak, safra kesesi, ince ve kalın bağırsaklar. Aynı zamanda cilt kanserleri, bazen karın içerisindeki organlar, bunların ameliyatlarıyla uğraşıyoruz ama tabii bunların kanserleriyle uğraşıyoruz maalesef. Cerrahi onkolojinin bazı prensipleri vardır. Yani aynı organı ameliyat edebilirsiniz ama kanser ameliyat yapacaksanız bazı prensiplere göre yapmanız gerekiyor. Hani bunların içerisinde halk arasında en çok bilinen bazı, mesela meme ameliyatlarında koltuk altının temizlenmesi gibi, bazı organların yani bir bütün olarak çıkarılması, onları parçalamadan, ayırmadan bir bütün olarak çıkarılması ya da bazı organlarının çıkarılması sırasında tümörde ne kadar uzak kesmemiz gerektiğini. Evet, yani öncelikle iyi bir eğitim ve ardından yani hocaların izinde yürümek, onlar gibi olabilmek bizim yani bir amacımız. Ve yıllar içerisinde tabii ne kadar çok ameliyat yaptıysanız, ne kadar çok özellikle ameliyat yaptıysanız tabii ki bu başarı ihtimalini artırıyor. Yani tüm dünyada bu böyle. Yani bir cerrahın belli bir ameliyat sayısına ulaşması birebir o ameliyatın başarıyla doğru orantılıdır yani. Hani olabildiğince hastaya ne kadar az keserek, ne kadar az iz bırakarak, yani hepsi minimal invazif diyoruz bir bunun tıp dilinde. Ne kadar minimal invazif olursanız, ne kadar az müdahaleci ama aynı zamanda tabii ki de tedavi edici. Yani bir şey eksik bırakmadan bunu yapabilmek her zaman önemli olmuştur. Tabii bunu ancak teknoloji sayesinde yapabiliyoruz. Mesela laparoskopik ameliyatlar, robotik cerrahisi, bunlar hepsi yani bunların bir neticesi. Hem tümör cerrahisi daha başarılı olabiliyor. Çünkü tümör çok ellenmeden, dokunulmadan ameliyat edilebiliyor. Ameliyat ya da alan sahası daha net, daha geniş, daha rahatça görülebiliyor. Bunlar hepsi bu teknolojinin sayesinde. Tabii öncelikle yani hastanın şikayetleriyle başlıyoruz. Ona yönelik yani bazı tetkiklerimiz var. Bunlar her organ için farklı olabiliyor ama neticede hastanın şikayeti artı yaptığımız incelemeler sonucunda bir tanıya varıyoruz. Ardından biyopsi yapıyoruz. Genellikle tanıyı kesinleştirmek isteriz. Halk arasında maalesef bu biyopsi işi farklı algılanabiliyor. Yani dokunmayalım, yayılır edilir. Aslında doğru değildir. Hem cerraha hem ondan sonraki tedavi yapacak olan onkolog, hani ilaçlar kısmında çok yakından ilgilendirir ve önemli ölçüde yönlendirir. Onun için bu biyopsi de yapıldıktan sonra genellikle hastalarımızı 3'e bölüyoruz bu sefer. Yapılan incelemeler sonucunda çok ileri evre olan hastalar genellikle ameliyat etmiyoruz. Bunlar tabii genel olarak konuşuyorum. Bunlar ilaç tedavileriyle ya da aşı tedavileriyle daha başarılı sonuçlar elde edilebilir. İkinci bir kısım, bazı hastalarımızda olduğu gibi hani tümör vardır, başka bir yere de yayılmış değildir, ileri evre değildir ama kendi bulunduğu organ içerisinde biraz daha böyle hem kitlesel olarak daha büyük lenf nodları dediğimiz etrafındaki lenf nodları tutulmuş oluyor. Bunlar lokal ileri diyoruz bunlara. Bunlar da genellikle önce kemoterapi dediğimiz ilaçlarla tedavi edilip ardından ameliyat ediyoruz. Özellikle erken evrede yakaladıklarımız hastalarımız ya da bu şekilde gelen hastalarımız genellikle ameliyat etmeyi tercih ediyoruz. Evre 1 ve 2 dediğimiz, yani özellikle erken evre dediğimiz hastalar hem bizim ameliyatımızdan daha çok fayda sağlıyorlar, hem bizi doktor olarak daha çok memnun ediyorlar. Dolayısıyla daha mutlu oluyoruz, daha başarılı olacağımız için. Kesinlikle doğru, erken evre çok önemli. Erken evrede yakalayabilmek için yani kişinin bazı tetkiklerini yapması gerekiyor. Bunlar genellikle yıllık yapılıyor. Bazılar erken yaştan itibaren başlanıyor, özellikle ailede varsa. Bazıları da 40-45 yaşından sonra başlıyor. Mesela bir akciğer filmi çekilebilir senelik, bir idrar tetkiki, bir kan tahlili yapılabilir, bir karın ultrasonu çekilebilir, bir tiroid ultrasonu çekilebilir. Bayanların özellikle meme ultrasonu, mamografi, pap smear,
Erkekler için prostat açısından PSA dediğimiz bir kan değeri, bunlar hepsi çok önemli. Ne kadar erken yakalayabilirsek, hani bir tabir var, yani böyle kanseri engellemeyebiliriz. Hani ne yaparsak yapalım, bazen böyle çok düzgün bir hayat yaşanıyor olabilir ama bir şekilde yakalanıyor. Ama bizim insanoğlu olarak elimizde olan bunları erken yakalayabilmek. Ne kadar erken yakalayabilirsek başarıya ulaşma ihtimali çok artıyor. Ameliyat bu işin bir kısmı. Özellikle ilk adım da olabilir, ikinci adım da olabilir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi hastanın evresine göre. Ardından ilaç kısmı da devam ediyor. Onun için hani kanser cerrahisinde diğer branşlarla birlikte çalışmak çok önemli. Biz buna multidisipliner, onkoloji, radyasyon onkoloji, patoloji, radyoloji, hani bunlarla hepsi bir bütün olarak değerlendirmek gerekir hastayı. Ardından bunlarla birlikte yaşam tarzı olarak tabii ki yani en önemlisi spor. Yani kanser için en problemli olaylardan biri obezitenin kendisi. Özellikle meme kanserinde ve kalın bağırsak kanserinde hani fiziksel aktivitenin neredeyse bu kanserlerin %30'unun azaltılmasına sebep oluyor. Fit olalım, sağlıkla yaşayalım. Beslenmesi de herkesin tahmin ettiği gibi doğal ve olabildiğince zengin besleme gerekir. Ben yani birinci ağızdan bizim memleketten bahsedebilirim. Yani oraya da sık sık gittiğim için. Hani oradaki sağlık sisteminin yani biraz yani Türkiye'ye nazaran daha düşük kalitede olduğunu gördüm. Hani özellikle cerrahi onkoloji alanında hani bazı ameliyatların işte o biraz önce bahsettiğimiz o prensiplere göre yapılmadığını, tanının gecikebileceğini, bazen yanlış tanı konulabileceğini, bu nedenden dolayı yani hastaların yani Türkiye'yi tercih etme ihtimali çok yüksek. Hastaların zaten asıl ilgilendiren şey doğru düzgün tedavi edilebilmesi. Bunu herkes canı gönülden ister. Hani biz de bunun için buradayız. Hani kendimize güveniyoruz. Teknolojimiz de biraz önce bahsettiğimiz gibi var. Türkiye'de fazlasıyla bu imkana sahip. Yani inşallah başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ben hastalarıma genellikle hani bu kanserle mücadeleden vazgeçmemelerini, öncelikli olarak pes etmemelerini, morallerini bozmamalarını, artık biraz önce bahsettiğimiz gibi teknolojiler çok gelişti. İlaç sektörü de çok gelişti. Yani yapılabilecek şeyler vardır. Onun için sonuna kadar mücadele etmeleri gerekir diye düşünüyorum.